Herkese merhaba, ben Merve. Ben Rıfat. Bu videoda sizlerin sıkça sorduğu soruları Rıfat'la birlikte konuşacağız. Rıfat, sence gelin makyajı nasıl olmalı? Gelin makyajı nasıl olmalı? En önemli konulardan bir tanesi. Bir söz duymuştum ve bu benim çok hoşuma gitmişti. Gelin makyajı ömür boyu kalır. Gelin makyajı ömür boyu Çok kalır doğru. demek. Siz o gün o makyajı eğer düzgün yaptıysanız düzgün bir makyaj ömür boyu kalacak. Eğer yanlış bir şeyler yaptıysanız yanlış bir makyaj ömür boyu kalacak. Çünkü Ne bunun yazık ki. fotoğrafları çekiliyor ve ömür boyu bu fotoğraflar çıkarılıp tekrar bakılıyor. Şöyle örnekler vermek istiyorum. Mesela annelerimizin ya da işte daha eski gelin fotoğraflarına baktığımızda çok tuhaf makyajlarla karşılaşabiliyoruz. Bu da bayağı karizma çizici bir durum oluyor. Bir de şöyle düşünelim, işte Marilyn Monroe gibi işte efsane olmuş isimlere baktığımız zaman en eski fotoğrafına bile baktığımızda makyajına aslında hayranlıkla bakıyoruz. Aynen öyle. Bu ne demek oluyor? Aslında gelin makyajında birazcık dönem makyajlarıyla modern makyajları birleştirirlerse trendi geçmeyecek ya da modası hiçbir zaman bozulmayacak makyajları tercih etmiş oldukları için yıllar sonra baktıklarında da karizmatik bir görüntü olacak. Bence de. Diğer bir önemli olan konu, bizim ülkemizde de bazı ülkelerde de yapılan çok büyük hatalar var. Gelin makyajında da işte gelinin en yakın akrabalarının tarafından da yapılan bir hata var. O gün işte benim düğünüm ya da işte abimin düğünü diye makyaja ve saça gereksiz şekilde abanıyorlar. Çok fazla makyaj, çok fazla saçla alakalı şeyler yapıyorlar ve şey gibi bir şey oluyor. Ben çok duyuyorum ya da işte sen de mutlaka duyuyorsundur. İşte Ayşe düğünde hiç kendisine benzemiyordu. Bambaşka birisi olmuştu. Evet. Kıyafet, saç ve makyaj birleşince korkunç bir hale Çok gelmişti. duydum, benim de çok duyduğum Benim bir de şey çok, bu. hatta duydum Gördüğüm değil, ve benim de gördüğüm bir şey. Gördüğüm Ben de tanıyamamıştım bir Aynen, arkadaşımı. aynen. Gidiyorum ve tuhaf birisiyle karşıma. Küçük Bülent Ersoy'lar. Şimdi şöyle, gelin makyajında çok hafif bir ten makyajı önemli olan ve bunun haricinde doğru bir kontürleme, doğru bir highlight yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü bütün insanların gözü o gün gelinde olacak. Aynen. Dolayısıyla günün starı gelin. Yüzüne doğru bir kontürleme yaparsa yüzü her ışıkta doğru bir şekilde gözükecek. Fotoğraflarda da çok güzel gözükecek. Aynen. Fotoğraflarda da aynı zamanda doğru ışık aldığı için çok doğru gözükecek. Doğru bir kontürleme çok önemli. Ten tonundan 2-3 ton koyu renklerle gölgeleme yapılmalı. Gözde de mutlaka ben takma kirpik öneriyorum. Çünkü Kesinlikle. hani geline yakından da bakanlar olacak, uzaktan da bakanlar olacak. Gözlerinin net ve iyi görünüyor olması çok önemli. Fotoğraflarda da öyle. Aynen. Takma kirpikle eyeliner'ı birleştirdiğiniz zaman çok da geri fazla bir şey yapmaya gerek kalmıyor aslında. Bence de. Eğer doğru kontür yapıldıysa göze ve yüze. Kontürden kastım, gölgeyle kontür hep karıştırılıyor. Gölgeli bir makyaj şekli vardır ya, böyle cat eyes. Gölge dediğim zaman insanlar onu anlıyor ya da onun için ben kontür diyorum. Kontür, teninizden 2 ton koyu pudrayla şuralara yaptığınız ve şu göz kapağı çukuruna yaptığınız kontür budur. Eyeliner'la birleştirip aslında senin yüzündeki Şu an makyajı... var. Direkt o yüzden hemen Aynen, hemen gözlerimi şu an kapattım. senin yüzündeki makyaja benzer bir makyaj gelin makyajı için çok doğru bir seçim olacaktır. Bence de. Gelin akrabaları, yakınlarıysanız da yine size tavsiyem Abartıdan abartmayın, kendinizden uzaklaşmadan Çok doğru. şeyler yapmaya çalışın. Gelinler makyajlarının provalarını yaptırabilirler çalışacakları güzellik Bence o salonlarına. şart. Kesinlikle Şart. provalarını yaptırabilirler. Bu provaların sonucunda o makyajla bir gün geçirip ona göre karar verebilirler. Kesinlikle. Ya da bana ulaşabilirler. Evet, aynen öyle. Ya da en artık ne yapacağınızı bilemediğiniz noktada da Rıfat'ın web sitesine gidip iletişim forumundan Aynen. gelin makyajı ile ilgili kendisine de ulaşabilirsiniz. Bu arada benim de bir tavsiyem olacak. Gerçi artık çok nadir görüyorum bunu ama yine de böyle hatırlatmakta, bir öneride bulunmakta fayda var. Lütfen çok koyu kırmızı, bordo rujlar tercih etmesin gelinlerimiz. Gerçekten artık o kadar güzel ruj tonları çıktı ki bu şekilde nude da tabii kullanmayın ama çok tatlı pembeler, kinda seksi ayarında böyle tatlı sıcak şeftali tonları bence herkese yakışacaktır. Çünkü kırmızı ruj gerçekten hiç kullanışlı değil. Dişinize bulaşabilir hiç farkında olmadan. Hepimizin başına geliyor bu. Düşünebiliyor musunuz? Dişinize bir ruj bulaşmış ama siz bütün gece fotoğraflarda eşinizle güldüğünüzde şurada bir ruj izi ve Rıfat'ın dediği çok doğru. Ömür boyu o fotoğraflar kalıyor ve silinmiyor hiçbir zaman. O yüzden üzülmemeniz için bence minimum riskle
daha açık tonlarda ve daha risksiz tonlar seçerek makyajı tamamlamak en doğrusu olur diye düşünüyorum. Gerçekten çok doğru bir noktaya değindin. Bunun için ben de bir şey söylemek istiyorum. Kırmızı ruj senin de dediğin gibi gerçekten tehlikeli. Çok tehlikeli. Dişe bulaşabilir, gelinliğe Bulaşıyor, bulaşabilir, tabii. dış taraflara bulaşabilir. Aynen. Bu ve güldüğünüzde, konuştuğunuzda çok çizik gibi görünebilir. Tabii ki. Onun için fotoğraf çekiminde eğer çok kırmızı ruj kullanmak istiyorsanız fotoğraf çekimi O olur. esnasında kullanın. Çok mantıklı. Rujunuzu silip daha sonrasında değiştirin. Geceye ama açık tonla bir rujla devam edin. Kesinlikle çok doğru bir noktaya parmak bastın. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim canım benim, ne demek. Evet, şimdi yine makyajla ilgili bir soruya geldik. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Bir önceki sorumuzda da buna değinmiştik. Kontür nasıl yapılmalı Rıfat? Şimdi Çok karmaşık bir konu bu. Gerçekten en sorulması gereken soruyu sordun. Bir kere teşekkürler bu soru için. Kontür aslında makyaj aslında kontür. Yani bu kadar. Bu. Ya aslında bu kadar diye bitiriyormuşum. Sorumuzun cevabı bu. Makyaj aslında kontür. Yani benim kendi tarzımda, sende de ben hep onu görüyorum. Kontürle Kontür. makyaj yapıyoruz biz. Ne demek bu? Kontür sizde var olan yüz hatlarını, sizde var olan güzelliği ortaya çıkartmak demek. Kontür neyle yapılmalı, nasıl yapılmalı? Bundan bahsedelim. En önemli bir dergi kapağında bile, en önemli bir firma çekiminde bile, en önemli bir celebrity'nin albüm kapağında bile yapılan doğru şeklini anlatacağım size. Doğru düzgün bir ten makyajı yaptıktan sonra ten renginizden 2 ya da 3 ton koyu bir pudra tercih etmeniz gerekiyor. Bu pudra normal bir transparan pudranın sizden çok daha koyu olan rengi olabilir. Ya da rengi biraz daha soluk olan, aslında kontür için üretilmiş pudralar da çok fazla var. Onlardan edinebilirsiniz. Ama ten renginizden çok koyu olmasın. Bunu yapmak için yüzünüzü, yanaklarınızı kontürlerken yanaklarınızı içeri çektiğinizde zaten gördüğünüz gibi hatlarınız ortaya çıkıyor. Sizin belirginleştirmeniz gereken yerler bu hatlarınız. Oralara fırça yardımıyla küçük tampon hareketlerle biraz koyuluk verip aynada kendinizi kontrol edin yeterli olup olmadığını. Zaten direkt hat ortaya çıkıyor. Sonra ikinci veya üçüncü katları geçebilirsiniz istediğiniz kadar. Eğer alnınız açıksa, bazı bayanların alnı açık oluyor. Bazı bayanların da saçları biraz daha buralara kadar gelmiş oluyor. Eğer alnınız açıksa saç tiplerine de çok hafif geçebilirsiniz bunu. Şuraya ve şuraya geçtiğinizde otomatikman zaten yüzünüz yukarı doğru kalkıyor olacak. Evet. Sonra aynı pudrayla burun kenarı, aynen senin dediğin gibi. Burun kenarlarını gölgelendirdiğinizde burnunuz daha daralıyor. Ya aslında daralmıyor, gerçek şekli ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü ışık aldığında daha büyük gözükür. Ama siz oraları koyulaştırdığınızda yüzünüzün gerçek şekli ortaya çıkıyor. Biraz daha altına koyduğunuzda bronz pudradan ya da işte gölge pudranızdan burnunuzun ucu yukarı doğru kalkıyor. Gözün kapalı tutalım. Bu gözün çukuru zaten herkeste çok bellidir. Gözünüzü kapattığınızda oluşan şu çukura biraz koyu bir pudra geçtiğinizde orayı çok güzel boyutlandırmış ve gözün şeklini yukarı doğru kaldırmış olacaksınız. Aynı şeyi göz kapağı altında kirpik dibi çizgisine de uygulayabilirsiniz. Bazı kilolu bayanlarda hafif gıdı oluşabiliyor. O gıdıyı da tamamıyla... Bu çok önemli. Çok önemli. O gıdıyı da tamamıyla koyu bir pudrayla boyutlandırdığınızda tamamıyla geri çekip küçültmüş olacaksınız. Daha fit, daha yukarıda, daha iyi bir yüz hattı belirlemiş olacaksınız kendinize. Aynı zamanda göze yapmış olduğunuz bu kontürleme işlemi de daha sonrasında yapacağınız göz makyajı için size çok güzel bir baz oluşturuyor. Mutlaka. Sonrasında daha koyu renk bir far alıp hafifçe dokundurduğunuz zaman aynı yerlere direkt göz makyajı ortaya çıkıyor. Onun için yanmayın, yanılmayın. Doğru teknikten ilerleyin. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer Rıfat'tan makyaj eğitimi almak isterseniz Rıfat'ın web sitesini de video açıklama kısmına koyuyor olacağım. Aynı zamanda YouTube kanalının linkini de orada paylaşıyor olacağım. Bundan sonra bize bu tarz sorular sormak isterseniz diye de ekstradan bir link hazırladım. O linki de tıklayarak sorularınızı sorabilirsiniz. Belki bundan sonraki videolarda da o sorulara cevaplarız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.